Fabio'nun kıyafet sponsorluğundaki kanalımıza hoş geldiniz dermişim. Ama ne yapayım ya, eşimin sweatshirtlerini falan giymeyi seviyorum. Bugün size çok güzel bir tarif vereceğim. Biliyorsunuz ki Halloween, yani Cadılar Bayramı geliyor. Halloween'ınız mübarek olsun diyeyim öncelikle. Biliyorsunuz bu bizim kültürümüz değil, aslında İtalyanların da kültürü değil. Ama İtalyanlarda şöyle önemli günlerde, festivallerde falan diyeyim, yapılan değişik tatlılar, kurabiyeler, kekler oluyor. O yüzden bu Halloween içinde yaptıkları değişik, yine size tarifini vermek istediğim bir kurabiyeleri yapması çok basit, çok lezzetli. Aslında normal bir kurabiye ama görünüş itibariyle birazcık iğrenç. Belki de kendiniz yapmasanız, dışarıda görseniz satın almayacağınız değişik şekilli bir şey yapacağız. Şimdi Nusya buraya doğru geliyor çünkü onunla birlikte yapacağız. Yani asıl İtalyan olduğu için dedim ki hani asıl böyle reçeteyi dedim senden alalım, tarifini. O yüzden kendisi yapacak. Nasıl bir şey olduğunu merak ediyor musunuz? Merak ediyorsanız eğer bana sadece 1 dakika verin, göstereyim. Şöyle şekilsiz şukulsuz olması lazım. Düz yapmayacağız. Çok iğrenç görünüyor değil mi? Bir de korkunç görünüyor. Böyle kanlı falan, şurası kesmişsiniz gibi görünmesi lazım. O yüzden böyle elinizle koparacaksınız. Burayı yapabilmek için reçel falan koyacaksınız ve badem, hafif kavrulmuş, kabukları soyulmuş badem. Orijinal adıyla bu kurabiyenin adı Dita di Strega, yani cadı ya da büyücünün parmağı diye çevirebiliriz. Ne kadar iğrençsin İpek. Valla tadı çok güzel. Güzel bir kurabiye. Yapın, bence çok eğlenceli olur. Eğer yaparsanız, beğenirseniz aşağıya yorum yazmayı unutmayın. Ve böyle yine özel günlerde İtalyan tarifleri istiyorsanız ya da herhangi bir İtalyan yemeğini falan istiyorsanız mutlaka aşağıya yorumlara yazıp bize abone olmayı unutmayın. Hadi tarife geçelim. 100 gram un, 100 gram şeker ve 100 gram tereyağını koyduk şimdi. Bir sale. Çok az bir tuz koyduk. Şimdi bir tane de yumurta. Bir pakette vanilya koyacağız. Birazcık da maya koyacağız ama çok az. Az önceki karışımı içten dışa doğru yoğurduk. Sonra böyle stick şeklinde, çubuk gibi yapıp biçimsiz bir şekilde koyuyorsunuz ve üzerine bir parmakla basıp çatalla şöyle elinizdeki boğumları yapıyorsunuz. Şu boğumları. Birazcık reçel koyuyoruz. Sonra üzerine bu bademlerden koyacağız. Sıcak suda 5 dakika beklettik, soyduk. Sonra da bir tavada hafif böyle kızarttık. Bu parmakları kestiğimiz için kesilen yerlerine, yani kesmişiz efekti vermek için birazcık yine reçel koyuyoruz. Koyduk. Bu da sonuncu şey, bastırıyorsunuz. Sonuç bu. Fırına gitmeye hazır. Şimdi hazır. Güzel bir poz almak için güzelce tabağımıza dizeceğiz. Kestiğimiz parmakları yiyeceğiz. Çay demledim. Çayla birlikte yiyeceğiz. Beviamo anche il tè. Quindi prova prima tu. Proviamo. Come? Come ti piace? Buoni. Grazie. Buoni. Faccio vedere più vicino. Bakın böyle. Şimdi yiyeceğim. Sono schifosi, ma buoni. Normal bir kurabiye. Una semplice pasta frolla. Io l'unghia la lascio per ultimo. Io mangio prima perché troppo fai schifo. Io non voglio vedere più. Noi diciamo ellerine sağlık. Hai ricordo?
Così, quindi ellerine sağlık. Grazie mille per questa ricetta. Grazie a te. Grazie mille. Allora io chiudo adesso. Bye bye.